Hükümetin doları düşürme planı. Evet, hükümet resmi gazetede bugün yayınlanan bir kararla arkadaşlar doları düşürme planıyla ilgili kararı resmi gazetede onaylattı. Sizlerle bu video içerisinde buna değineceğiz. Euro bölgesinde faiz arttırımı vardı. Yine Euro ile ilgili ECB'nin almış olduğu faiz kararlarına bakacağız. Sterlini yorumlayacağız, gümüşü yorumlayacağız, altını yorumlayacağız, Bitcoin'i yorumlayacağız. Kısacası piyasalara genel bir bakış yapacağız. Piyasaların yönüyle ilgili neler olabilir? Hep birlikte bunları sizlerle teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Euro ile başlayalım. Daha sonra dolar ve altınla devam ederiz. Evet, Euro'daki kararlar var. Biliyorsunuz bugün Avrupa Merkez Bankası ECB faiz artışı kararı verdi. 0,75 bas puanlık bir faiz artışına gitmiş oldu. Euro bölgesinin toplamda arkadaşlar 11 yıl aradan sonra yapmış olduğu bu 3. faiz artışıyla birlikte tam 200 bas puanlık bir faiz artışına Euro bölgesinde gidilmiş oldu. Euro'da sizlerle birlikte takip etmiş olduğumuz bir kanal aralığımız var. Bu kanal aralığı içerisinde de hareketleri takip ediyoruz. Euro'daki arkadaşlar bu son gelişmeler doğrultusunda Euro'da izlenecek olan en güzel strateji faiz kararlarından önce Euro'daki düşüşleri alım stratejisi olarak değerlendirip faiz kararı gününe kadar olacak artışla birlikte de buralarda bir al-sat günlük trader edenler için bu al-sat politikaları uygulanabilir. Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalarda baktığımız zaman Avrupa bölgesindeki faiz artış kararlarının ilerleyen günlerde de devam edeceğini bildirmiş durumda. Özellikle artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için arkadaşlar diğer hükümetler tarafına da bir arttırım yapılması konusunda açıklama geldi. Ayrıca hükümetlerin yapmış olduğu harcamalarla ilgili Lagarde konuştu. Bu harcamaların da kısıtlama yönüne gidileceğini bildirdi. 0,75 bas puanlık faizin önümüzdeki aylarda da arttırılma yönüne gidileceği, enflasyonun %2 hedefine ulaşıncaya kadar da Avrupa bölgesinde faiz artışlarının devam edeceği. Evet, şimdi bunu yorumlamaya çalıştığımız zaman arkadaşlar kısacası Lagarde diyor ki ben enflasyonu %2 seviyesine çekene kadar faiz artışlarına devam edeceğim. Bu da önümüzdeki günlerde Euro'nun tekrardan bir düzeltme seviyeleri içerisine girse de zaman zaman yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği. Fakat enflasyon beklentilerinde Lagarde'ın hala da yukarı yönlü beklentisi olması nedeniyle de burada saatlik ücretlerde özellikle Avrupa bölgesinde yukarı yönlü artışlar gözlemlenebilir. Bu artışlar dolayısıyla da arkadaşlar Euro'da zaman zaman geri çekilmeler, fakat kademeli olaraktan gene yönün TL bazlı Euro'da yukarı yönlü tekrardan evrileceği beklentilerimizi koruyoruz. Dolarla Euro arasındaki eşitliğin zaman zaman bozulduğu dönemler yaşıyoruz. Bu ara kapanacak. Euro gün gelecek. Orada açıklanan biliyorsunuz bir %9,9'luk enflasyon oranı var. Bu enflasyon oranında tekrardan aşağı yönlü ivmelenmeler yaşasak da buradaki enflasyonun çok fazla geri gelebileceği ile ilgili bir beklenti içerisinde değilim. O yüzdendir Euro'da hala da yönün düzeltmeler olsa da yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Kanal hareketi olarak şurada gördüğünüz trend çizgisi içerisinde Euro'nun hareketlerini takip edeceğiz. Euro'da önemli bir seviye 18.40 seviyesi var. Onun altında gene arkadaşlar bizler için 18 TL civarından geçen bölgemiz var. 18 TL bizim için önemli bir destek. Bu destek üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. Burada kırılım 18.50 üzerinde geldi. Buradaki hareketleri gene 18.80 civarına kadar yukarı yönlü sizlerle birlikte izledik. 18 lira altında bir kapanış olmadıkça Euro'da aşağı yönlü hareketler artık beklentim dahilinde değil. 18 lira sizler için önemli bir seviye olarak tutulmalı diye düşünüyorum. 18.50 gene önemli bir destek bölgesi. Bu destek üzerinde kalırsak da yukarı yönlü hareketlerin bizi Euro'da 20.50, 20.40 civarına doğru yukarı yönlü taşıma olasılığı da oldukça yüksek gibi görülüyor bu grafik üzerinde baktığımız zaman. Rusya ile yaşanan enerji kriziyle birlikte biliyorsunuz Avrupa'da enflasyon %9,9 civarlarına çıktı. Fakat Lagarde buradaki enflasyon oranını %2 civarına kadar çekmeye kararlıyız dedi. Bu açıklamanın ardından da arkadaşlar bakalım ilerleyen günlerde Avrupa Merkez Bankası Lagarde'ın dediği gibi enflasyonla mücadele için neler yapılacak hep birlikte göreceğiz. Ayrıca Euro bölgesinde bulunan hükümetlerin enerji ihtiyaçlarının arzını arttırmayı, fakat kamu borçlarını da azaltma yönünde hedefleri olduğunu Lagarde belirtti. Enflasyon yönündeki beklentilerin hala daha yukarı yönlü olduğunu, bunun sebepleri arasında da Rusya'daki biliyorsunuz Rusya 2 yıl süreyle Avrupa'ya
enerjiyi kapattığını bildirdi. Tabii bu da Avrupa'da enerji maliyetlerini yüksek tutacaklar önümüzdeki günlerde. Her şeye rağmen biliyorsunuz Avrupa ile ticaretimiz devam ediyor. Bu ticaretler doğrultusunda da bizim Euro'nun aşağı yönlü dolar karşısında değer kazanmamız, değer kaybetmesi ve yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi de bizi etkiliyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Fakat 18.50 üzerinde Euro'da gene 20 liralar seviyesine doğru hareketleri görme olasılığımız da oldukça yüksek sevgili dostlarım. 18.50 üzerinde hala şurada hareketler devam ediyor. Bu hareketlerle birlikte de bizler Euro'da 20 liralar seviyesine doğru gidecek hareketi bekleyeceğiz gibi gözükmekte. Evet, dolar tarafına bakalım. Hemen dolarda hükümetin yapmış olduğu açıklamalar var. Hükümetin doları düşürme planı ne? Bunu şimdi sizlerle birlikte konuşalım sevgili dostlarım. Evet, hükümet kur korumalı mevduat ile sevgili dostlarım yeni düzenlemesinde belirttiği gibi resmi gazetede de yayınlanan Eylül bilançolarındaki dövizi yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutan işletmelerin vergi ödemeyecekleri şeklinde bir açıklama yaptı. Yani doları düşürmek için şirketlerin elinde tuttukları yabancı cinsten yatırımları arkadaşlar TL'ye kur korumalı mevduata çevirmeleri halinde yıl sonundaki vergiden muaf tutulacakları ile ilgili kararı resmi gazetede yayınlamış oldu. Karara göre kurumların yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat katılım hesaplarına dönüştürmesi durumunda vergiden muaf olması kararı 9 aylık bilançoları içinde de uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre şirketler 30 Eylül bilançolarındaki dövizi yıl sonuna kadar kur korumalı TL mevduat sistemlerinde de tutarlarsa vergi ödemeyecekler. İşte buradan gelecek dövizle birlikte hükümet doları aşağıya çekme yönünde planlar yapıyor. Dolar kuruna sizlerle birlikte baktığımız zaman 18.80 ve 18.40 bantları arasında sıkışıklığın devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Zaman zaman yukarı yönlü hareketler dolar kurunda görülse de buradaki hareketlerin cılız kaldığı ve yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmediği de bir gerçek. Fakat şimdi burada şirketler yıl sonu hesap kapatma yönüne gidecekler. Yani şirketlerin dolar ve yabancı para ihtiyaçları oldukça fazla olduğu bir dönem içerisine girmiş durumdayız. Bu durumda şirketler paralarını TL mevduat hesaplarına çevirirler mi? Bunu da düşünmek lazım. Ola ki böyle bir durumda şirketlerin vergiden muaf tutulabilmeleri için paralarını TL'ye çevirmeleri durumunda 18.40 seviyesi hala bizim için önemli bir seviye. Bu seviyenin altına sarkmalar olur ise de arkadaşlar 17.87 civarına doğru dolar kurunda aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Bu hareketlerin 17.87 civarında tekrar değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Fakat şu an dolar düşecektir şeklinde bir yorum yapmak yanlış olur. Bunun için kırılım olup olmayacağını görmek gerekir. Diğer yandan 18.80 seviyesi dolarda gene önemli bir seviye. Bu seviyenin üstüne doların atması yukarı yönlü 19.05 seviyesinde bulunan bir üst banttaki seviyeyi takip etmemizi gerektirecek arkadaşlar. O yüzden beklemede kalmakta fayda var. Dolarda hala da yatay seyir devam ediyor. Burada günlük grafikte baktığımız zaman buradaki yataylığı daha net bir şekilde sizlerle birlikte görebiliriz. Yatay seyir devam ettikçe buradaki hareketlerin daha da hızlanabileceğini söylemek güç. Fakat 18.40 gördüğünüz gibi yatay giden seviyenin alt bandı. Buradan bir kırılım olur ise işte o zaman sizlerle birlikte bir 17.87 civarına doğru aşağı yönlü hareket izleyebiliriz. Yukarıda da bu hareket 18.80 civarında sıkışmış durumda. Şimdilik hareketler buradaki bant içerisinde gidip geliyor. Yönü belirleyecek olan kırılımların geldiği yön olacak. O yüzden şimdilik dolarda olan arkadaşların da panik yapmasına gerek yok diye düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Ayrıca kısa vade dış borç ödemeleri olan şirketler var. Bu şirketlerin de dövize ihtiyacı var. Bunları temel açıdan değerlendirdiğimiz zaman dolardaki aşağı yönlü hareketlerin alımla karşılaşabileceği unutulmamalı. Ayrıca dolar 10 TL olabilir mi ile ilgili bir video yapmıştık. Bu videoyu da mutlaka seyredin. Doların bazı arkadaşların dediği gibi 10 TL'ye düşmesi zor. Bunu zaten hükümet de istemez arkadaşlar. Çünkü doların 10 TL seviyelerine kadar düşmesi demek birçok şirketin rekabet gücünün azalması. 18 lira, 17, 16, 15 liradan maliyetlenmiş stok yapmış şirketin 10 liradan bu malını nasıl satabileceği konusu da düşünülmeli. Böyle bir ortam olur ise de arkadaşlar zaten çoğu şirket batar, fazla buna da dayanamaz. Şu an için hükümet için en güzel yol doları stabil tutabilmek ve böylelikle de hem ihracatçı tarafını hem ithalatçı tarafını da hoş tutabilmek olmalı ve hükümetin şu anki planı da bu şekilde gözüküyor. Doları stabil bir şekilde tutmaya çalışmak. Altın tarafına bakalım. Altındaki son durum nasıl olacak? Neler var altında? Evet. Altın ons tarafına baktığımız zaman sevgili dostlarım, altının ons tarafında bizler için 1660 dolarlar seviyesinde bir hareketin gerçekleştiğini şu an itibariyle izliyoruz.
Altının onsunda yukarı yönlü yön dönecek mi? Evet, bana sorarsanız Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamaları hep birlikte sizlerle dinledik. Avrupa Merkez Bankası Başkanı ne diyor? İlerleyen günlerde enflasyonist baskının devam edeceğini düşünüyorum. Öbür yandan ABD Merkez Bankası Fed'in yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman da orada da ileri yönlü faiz ve enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü olduğu yönündeki açıklamalar var. ABD tarafı %5 enflasyon oranını tutturana kadar arkadaşlar faiz artışlarına devam edeceğini, Avrupa bölgesi de %2'lik enflasyon oranını tutturana kadar faiz artışlarına devam edeceğini bildirdi. Bu kararlar altını her ne kadar da zorlasa da ilerleyen günlerde arkadaşlar buradaki faiz artışlarının devam edilme yönüne gidilmesi zorlaşacaktır. Zaten şimdiden diğer devletler de bu faiz artışlarının çok ağır olduğunu, bunların daha ağır bir şekilde ilerlemesi gerektiği yönündeki açıklamaları da bulunuyorlar. Çünkü arkadaşlar gelişmekte olan ülkeler maalesef ki bu faiz artışları karşısında gerçekten zorlanıyor. Öbür yandan ABD tarafında da baktığımız zaman resesyona girme olasılığının oldukça fazla olması, Avrupa bölgesinin de enerji ve enflasyon, işçi ücret maliyetlerinin yukarı çıkmasıyla birlikte de burada da gene bir sıkılaşma döneminin uzun sürmesi burada da arkadaşlar olaylara sebebiyet verebilir. Yani iç ayaklanmalara, halkta huzursuzluk yaratacak olaylara sebebiyet verebilir. Bu da önümüzdeki günlerdeki resesyon olayının Avrupa'da ve ABD bölgesinde derinleşmesine sebebiyet verecektir. Benim beklentim halkın bu türdeki resesyon korkularının artması durumunda altına ve gümüş tarafına hızlı bir şekilde yöneliş yapacakları yönünde. Altında zaten artık bir dip formasyonu olan, sizlerle birlikte takip ettiğimiz ikili dip formasyonu içerisinde hareketlerine devam ediyor. Buradaki hareketlerin arkadaşlar ilerleyen günlerde şu şekilde evrilmesini ben bekliyorum ve bu evrilmeyle birlikte altında şu 1727 seviyesi ilk etapta gelecek seviye ve bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 1800 dolar seviyesi bizim için kademeli olarak takip edeceğimiz seviyeler olacak. Daha sonra 1877 dolar seviyesi, bakın şurada yukarıda, evet buraya doğru, ve 2200 dolar benim tahmin ettiğim ve yapmış olduğum Elliott çalışmasına göre altının ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamının geleceğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Sizler de kendi düşüncelerinizi gene video altına belirtirseniz memnun olurum. Sterlin Türk Lirası tarafına bakalım hemen. Sterlin'deki son hareketler nasıl gelişiyor? Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman sterlin bölgesinde de faiz artışlarının devam ettiği, bu faiz artışlarıyla birlikte sterlinde yukarı yönlü hareketlerin genişleyen açı şeklinde devamını takip edeceğiz. Bu açının alt tarafı bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği gibi üst tarafı da satış şeklinde değerlendirilebilir. Açımızın genişleyen bir şekilde devam etmesi yukarı yönlü sterlinin ana hedef bölgesine gitmesi anlamı taşıyacaktır. Buradaki bizler için 22.02 bölgesinden geçen alan ilk ciddi direnç bölgemiz. Bu direnci aşması ve bu direncin üzerinde kalıcı olmasıyla birlikte de sterlinde benim hedef noktam olan 24 TL civarına doğru bir yükseliş tekrardan devam edecektir sevgili dostlarım. Sterlinde de beklentilerim dahilinde 24 TL'ler hedefine doğru hareketleri sizlerle birlikte izleyeceğiz. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün ons tarafında aynı bizlerin altının ons tarafında takip ettiğimiz hareketler gibi oluşumları izliyoruz. Buradaki ilk hedef bölgemiz gümüşte özellikle arkadaşlar sizlerle birlikte 21 dolar seviyesi. 21 dolar seviyesi bizler için önemli olacak ve buradaki hareketlerin de ben 21 dolara kadar devam etmesini bekliyorum. Haftalık kapanışlarda önemli bir destek, şuradaki EMA desteği olan bölge bizim için takip edilmesi gereken bir alan. Bakalım bu hafta bu destek üzerinde kalabileceğiz mi? Bu da 19.80 civarından geçen bir destek bizim için. Özür dilerim, düzeltiyorum. 19 dolar seviyesinden geçen bir destek. Bakalım bu destek üzerinde kalındıkça burada da kademeli olarak gördüğünüz gibi sterlin ve eurodaki hareketler gibi gümüşün ons tarafındaki hareketlerinde bir genişleyen açı çerçevesi içerisinde hareketlerini yukarı yönlü 24 dolar seviyesine kadar orta vadede devam ettireceğini düşünen taraftayım. Tabii buradaki yükselişler gümüşte 24 dolarla sınırlı kalacak mı? Hayır. Büyük yükselişin başlayacağı bölge 24 dolar seviyesinden geçtiği için 24 doları burada baz olarak alıyorum. Gram gümüş tarafında baktığımız zaman gram gümüşteki hareketlerde 11.50 bizler için güzel bir destek. Bu destek takip edilecek. 12 seviyeleri şu an için direnç konumunda. 12 seviyesinin aşılmasıyla birlikte 12 lira 70 kuruş seviyesi hala da ana hedef bölgemiz dahilindedir. 11.50 aşağı yönlü kırılmadığı sürece gümüşün gramındaki arkadaşların da bu seviyeleri takip etmeleri ve yıl sonundaki Avrupa'daki bu resesyon endişeleri
derinleşirse de arkadaşlar gümüş ve altın tarafındaki hareketlerin daha hızlı yukarı yönlü evrildiğini sizlerle birlikte izleyebiliriz. Bitcoin tarafına bakalım hemen. Bitcoin'de son durum, orada kırılmalar var çünkü Bitcoin bölgesindeki kırılma. Evet, Bitcoin'deki kırılmayı görüyoruz. Bu yukarı yönlü bir al sinyaliydi. Yatay giden bir seyrin ardından yukarı yönlü mumunu Bitcoin yaktı. Buradaki hareketlerde sizlerle birlikte ilk direnç bölgesinin 21.000 dolar seviyesinde olduğunu belirtmiştik. Şimdi burada bir düzeltme, buradaki mumu teyit etme aşaması gelebilir. Henüz burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Buradaki sıkıntının da başlayabilmesi için tekrardan Bitcoin'in arkadaşlar bakın şuradaki seviyenin altında kapanış yapması şart. O da bizler için 19.600 dolar seviyesinden geçiyor. 19.600 dolar seviyesi üzerinde kaldıkça Bitcoin'de herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki hedef ilk etapta 24.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de devam edecektir diye düşünüyorum. Sizler de kendi düşüncelerinizi belirtirseniz memnun olurum. Ama benim için Bitcoin'de 24.000 dolar ilk etaptaki hedef bölgesi olarak Bitcoin'de devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. 24.000 dolar şimdilik bizim Bitcoin'deki ana hedef bölgemiz. 19.600 dolar seviyesi altına inilmedikçe. Gerçi o seviyenin altına inilse de artık 18.000 dolar seviyesinde güzel bir dip ve güçlü bir alıcılı bölge oluşturmuş durumda. 18.000-24.000 bantları dalgalandığı bir alan olarak takip edilebilir Bitcoin. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Hükümetin doları stabil tutabilme veya düşürebilme, biraz daha aşağıya çekebilme ile ilgili yapmış olduğu plana değindik sevgili dostlarım. Euro'yu yorumladık, sterlini yorumladık, altını, gram gümüşü, ons altını, ons gümüşü, dolar Türk lirasını yorumladık. Eğer ki yorumlarımız ve videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya bekliyoruz sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.